Herkese merhaba. Bugün kronik prostatit ve çok oturan, uzun süre oturan hastalardan bahsedeceğim biraz arkadaşlar. Kronik prostatit bildiğiniz gibi işeme problemleri, sık idrara gitme, idrar yapmakta zorlanma gibi problemler. Bununla beraber sertleşmeyle ilgili problemler, cinsel problemler yapabiliyor. Meni çıkarken yanma gibi problemler yapabiliyor. İşeme sırasında yanma gibi problemler yapabiliyor ve üçüncü segmentte ağrı arkadaşlar. Ağrı ne? Özellikle göbek altından makata kadar olan bir bölgede sürekli tekrarlayan bir artan bir azalan ağrı. Testiste olabilir, peniste olabilir. Makatla perine dediğimiz bölge, yani makatla yumurtalıkların arasında olan bölgede ağrılar olabilir arkadaşlar. Kronik bir hastalık. Kimi zaman şikayetlerin arttığı, kimi zaman şikayetlerin azaldığı bir hastalık kronik prostatit. Peki çok oturan hastalarda niye daha çok gözleniyor? Mesela son gelen hastamız 26 yaşında, bilgisayarda görsel grafik hazırlayan bir hastamız. Yaklaşık 8 saat 12 saat arasında oturuyor. Yoğun çalışma bir süreci yaşamış. Arkadaşlar hastamız geldiği zaman oldukça sıkıntılıydı. Neydi? Vücudunda mantar enfeksiyonları vardı. Genital bölgesinde mantar enfeksiyonları vardı. Hastanın vücudu çok savunmasız kalmış. Baktığımız zaman beslenme tarzı çok sıkıntılı. Günde 5 bardak 10 bardak kahve tüketimi var. Bitkisel beslenmesi yok denecek kadar az. Vücut o kadar savunmasız kalmış ki mantar enfeksiyonları bile vücutta enfeksiyon. Mantar bile vücutta enfeksiyon yapabiliyorsa artık demek ki vücut oldukça sıkıntıda. Vücudun dışında mantar enfeksiyonu varsa bağırsaklarda da mantar enfeksiyonu, mikrobiyata, disbiyoz dediğimiz bölgede mantarla ilgili enfeksiyon oranı da daha fazla olabiliyor hastalarda. Şimdi bu hastalarda biz normal rutin prostatitle ilgili prostat masajı, şok dalgası, ozon tedavisi, nöral terapi gibi tedaviler yapıyoruz arkadaşlar. Hastamıza tabii ki hastalarımıza iyi geliyor, hastalarımız rahatlıyor. Ama şöyle bir şey de var arkadaşlar. Biz bu hastanın yaşam tarzını değiştirmezsek biz bu hastaya kalıcı bir fayda sağlayamıyoruz arkadaşlar. Zaten hastanın kendisinin de ifade ettiği gibi ben ne zaman evden ayrılsam, bir hafta 10 günlük bir yere gitsem hemen şikayetlerim toparlıyor. Demek ki evde kendini sürekli zehirliyor, sürekli toksik bir durum haline getiriyor. Yaşadığı ortamı toksik hale getiriyor. Ne yapıyor? Kahve içiyor, dediğim gibi batı tarzı besleniyor sürekli ve sürekli oturuyor. Şimdi sürekli oturduğunuz zaman kalça bölgesinin kanlanması çok azalıyor arkadaşlar. Hareket ettiğiniz zaman hemen 3-5 kat daha kan dolaşımı artmaya başlıyor. Çünkü sürekli oturduğunuz zaman kalça bölgesindeki özellikle toplar damarlarda pıhtılaşma olmaya başlar. Ve o pıhtılaşmayı bizim böyle muayene ederek de tespit etme şansımız yok. Ve bu pıhtılaşma olduğu zaman biz ancak penisin üzerindeki damarlarda falan görüyoruz bunu. Mondor hastalığı diyoruz biz buna. Ama kalçanın içerisinde olduğu zaman onu ancak MR'da çekilsin ki MR'da bile görmek oldukça zor. Ağrısı oluyor. Mesaneyi besleyen damarlarda tıkanıklıklar olabiliyor. Ve bu kalça bölgesiyle ilgili organlarda problemler olmaya başlıyor. Bu organlar ne? Prostat, idrar yolları, idrar kesesi ve makatla ilgili problemler yaşamaya başlıyor hasta doğal olarak. Ama ne zaman ki hasta yaşam tarzını değiştirdiği anda, özellikle genç bir hastaysa zaten vücut hemen adaptasyon geliştiriyor buna. Hemen hasta toparlamaya başlıyor. Yani diyeceğim şu ki arkadaşlar, kronik prostatit nedeniyle gelen hastalarda eğer çok oturan bir hastaysa mutlaka hastanın hemen yaşam tarzını, beslenme tarzını hemen değiştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Kilit mekanizmalar bunlar. Biz hastada kalıcı bir iyilik hali sağlamak istiyorsak bunları hemen toparlamamız gerekiyor. Tabii ki hastaya bizim verdiğimiz bitkiseller, antioksidan tedavi, Akdeniz tipi beslenme ve prostat masajı ya da şok dalgası da bunlara yardımcı oluyor arkadaşlar. Prostattaki enfeksiyon, iltihabın hızlı bir şekilde atılmasına ya da antibiyotiklerin ulaşamadığı yerlerde ozon gazının oraya giderek antiinflamatuar, antibakteriyel etki göstermesi tabii ki sürecin başlangıç kısmında bir turbo etkisi gösteriyor hastalarda. Daha hem hasta motive oluyor, iyileşebileceğini hissediyor hasta, hem de hastanın yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber hasta bir iyilik hali, kalıcı bir şifa hali sağlamış oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.